YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya hoş geldiniz. 20 Aralık 1995'te Amerikan Hava Yolları'nın 965 numaralı seferinde Boeing 757'yi kullanan kokpit ekibi, Kolombiya'daki hava trafik kontrolörleriyle sağlıklı iletişim kuramadığı için kaza yaptı ve 159 kişi yaşamını yitirdi. 12 Kasım 1996'da Suudi Arabistan Hava Yolları'nın Boeing 747'si ile Air Kazakistan'a ait Ilyushin'in pilotları birbirini anlamadı ve havada çarpıştı. 349 kişi hayatını kaybetti. 25 Ocak 1990'da Avianca'nın Boeing 707'sinin Amerika'da düşüp 73 kişiye mezar olmasının nedeni mürettebatın hava trafik kontrolörlerine yakıtlarının tükendiğini söyleyememesiydi. 6 Ağustos 1997'de Korean Air'a ait 747'nin pilotları Guam havaalanına yaklaşırken kontrolörlerin talimatlarını anlayamadı ve dağa çarptı. 226 kişi yaşamını yitirdi. 25 Mayıs 2000'de Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda taksi yapan Short 330 ile MD-83'ün kokpit ekiplerinden birinin sadece İngilizce, diğerinin de sadece Fransızca konuşabiliyor olması uçakların çarpışmasına ve 2 kişinin canına mal oldu. Ve asıl bombayı sona sakladım. 583 kişinin yaşamını yitirdiği, havacılık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük uçak kazası olarak kayıtlara geçen Tenerife faciasının arkasında da kule ile pilot arasında yaşanan bir iletişim problemi vardı. Uzmanlar 1970'lerin başından bu yana iletişim ve dil sorunları yüzünden en az 10 büyük uçak kazası yaşandığını ve bu kazalarda 1500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu yüzden uçuş ekiplerinin ortak bir dilde iletişim kurmaları hayati bir öneme sahip. İniş ve kalkışın sorunsuz gerçekleşebilmesi için kulenin talimatlarını harfiyen anlaması gereken kokpit ekipleri, bunun yanında aynı radyo frekansında birden fazla uçağın yer alabiliyor olması nedeniyle uçuş emniyetini sağlayabilmek için etraflarındaki uçakların da kuleden hangi talimatları aldığını anlamak zorunda. Yani Özbek bir pilot, Peru'daki bir hava trafik kontrolörü ile rahatlıkla iletişim kurabilmeli. ...1951'de uluslararası hava yolculuğu ivmelenmeye başladığında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO, İngilizcenin havacılıkta standart iletişim dili olmasını önerdi. Çünkü o dönemlerde ABD ve İngiltere ürettikleri uçakların tasarım ve imalatının yanı sıra operasyonlarının egemenliğiyle de dünya havacılığına yön veriyordu. Ancak İngilizceye yönelik yapılan bu tavsiye kazaları önlemek için yeterli değildi. Daha fazla kaza ve can kaybı yaşanmasının önüne geçmek ve bu yüzden gökyüzünde güvenlik standartlarını iyileştirmek isteyen ICAO, 2001'de aldığı bir kararla İngilizcenin havacılık endüstrisinin resmi dili olacağını açıkladı. Dünya genelinde tüm pilotların, uçuş ekiplerinin ve hava trafik kontrolörlerinin bu kurala uymasını zorunlu tutan bir yönerge yayınlayarak pilotların ve kulede görev yapan hava trafik kontrolörlerinin arasındaki iletişimin İngilizce olacağını duyurdu. 5 Mart 2008'e kadar da geçiş sürecinin tamamlanması, tüm personelin İngilizce yeterlilik sınavını geçmesi ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşmasını zorunlu kıldı. Yani havacılıkta İngilizcenin resmi dil olması kuralı da diğer tüm kurallar gibi kanla yazıldı. ICAO'ya üye 188 ülkenin tüm havalimanlarını kapsayacak karara sadece 3 havalimanından itiraz geldi. Paris Charles de Gaulle, Kanada'daki Ottawa International ve Montreal Dorval International havalimanları yalnızca Fransızca iletişim kurmak istediklerini söylese de sonuçta ICAO'nun yasası uluslararası arenada kabul gördü ve İngilizce havacılığın resmi dili ilan edildi. Bu noktada ilginç olan şey küresel havacılıkta bugün hala kullanılan birçok terimin Fransızcadan türetilmiş olması. Örneğin pilotların herhangi bir tehlike anında kullandığı Mayday, Fransızca'da yardım et anlamına gelen MEDI'den türetildi. Uçaktaki aileron, fuselage ve empennage gibi çok sayıda terim de yine Fransızca kökenli. Airbus eğer 1950'lerde kurulmuş olsaydı uluslararası havacılık dili Fransızca olur muydu bilinmez. Ama şartlar gereği Fransızca ile İngilizce arasındaki resmi dil savaşını İngilizce kazanmış. İngilizcenin öneminden ve devasa bir sektörün ana dili olarak kabul edilmesinden bahsetmişken size biraz da bu videonun sponsoru Cambly'den bahsetmek istiyorum. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak birebir İngilizce dersi yapabileceğiniz bir uygulama. İngilizceye dair korku ve önyargılarınız varsa ya da yurt dışına gitme şansınız yoksa farklı kültürlerden insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilmenizi sağlıyor. Evinizde otururken dünyanın dört bir yanından eğitmenlerle İngilizcenizi
kendinizi geliştiriyorsunuz. Eğitmenleri 7/24 online bulmak mümkün. Ben de sistemi deneyimledim ve son derece verimli olduğunu söyleyebilirim. Üstelik eğitmenleri özgeçmişleri, tecrübeleri ve ilgi alanlarına göre seçebiliyorsunuz. Eğitmenin profil sayfasına girdiğinizde bu bilgilerin hepsine ulaşmak mümkün. Havacılık meraklısı çok sayıda eğitmen de var. Ders günleri ve saatini, dersin konusunu tamamen size bırakan esnek sistem sayesinde canınız ne zaman isterse, kendinizi ne zaman hazır hissederseniz internet olan bir ortamda sisteme giriş yapıp ders yapabiliyorsunuz. Derslerin tamamı sisteme kaydedildiği için daha sonra geri dönüp yeniden izleyip hatalarınızı görme şansınız da var. Havacılık alanında kariyer yapmak isteyenler için İngilizcenin zorunlu olduğundan bahsettik. Cambly, hayalini kurduğunuz kariyer yolculuğunda size çok güçlü bir yardımcı olabilir. Sizin için bir hediye kodu da oluşturduk. Cambly.com web sitesi, App Store ya da Google Play üzerinden uygulamayı Boarding Info koduyla deneyimleyebilirsiniz. Link ve hediye koduna dair bilgileri açıklama kısmına koyuyorum ve konumuza kaldığımız yerden devam ediyorum. ICAO uçucu ekip ve kontrolörlerin İngilizce bilmekle sınırlı kalmamasını, aynı zamanda telsiz ve radyo iletişimi yoluyla personelin kendisini tamamen ifade edip karşısındakini anlayabilecek düzeye gelmesini zorunlu kıldı. Sektörde daha temiz bir iletişim dili için çalışanların kendilerini aksan konusunda geliştirmesi için de bir tavsiye yayımladı. Ama maalesef bunun pek işe yaradığını söyleyemeyiz. İngilizce küresel olarak en çok konuşulan dil olmasına rağmen hava trafik kontrolörleri hala net bir şekilde iletişim kuramayan yabancı pilotlarla mücadele ediyor. Dilin düzeyinde ve kullanımında bölgesel farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Kanada'nın Quebec eyaletinde hava trafik kontrolörleri pilotlara hem Fransızca hem de İngilizce cevap veriyor. Fransızca bilmeyen pilotlar için bu durum kafa karıştırıcı hale gelebiliyor. Çin ve Tayvan'da kontrolör ve pilotlar Çinli meslektaşlarıyla Mandarin, diğer ülkeden olanlarla İngilizce konuşuyor. Yoğun Asya havalimanlarında pilotlar ve kontrolörlerin sık sık İngilizce ile mücadeleleri kuleyle yapılan konuşma kayıtlarına yansıyor. Fransa ve Hollanda'da ise aksan nedeniyle iletişimde zorluklar yaşanabiliyor. Pilotlar Paris ya da Amsterdam'a uçarken kulenin söylediği her şeyi anladıklarından emin olmak için tüm dikkatlerini kulaklığa veriyor. Hindistan'ın pilotları ve hava trafik kontrolörleri çok hızlı konuşmalarıyla biliniyor ve çoğunlukla Batı ülkelerinin pilotları Hintli kule personelinden talimatları yavaş şekilde tekrarlamalarını talep ediyor. İşin bir de profesyonel ve mesleki jargonun sade bir İngilizce ile birleşiminden ortaya çıkan havacılık İngilizcesi boyutu var. Pilotların ve hava trafik kontrolörlerinin iletişiminde karışıklığa ve yanlış anlaşılmaya meydan vermemesi için tasarlanmış olan havacılık İngilizcesi yaklaşık 300 havacılık teriminden oluşuyor ve özel bir alfabeye sahip. Bunların tamamının her pilot ve kontrolör tarafından bilinmesi şart. ICAO'nun fonetik alfabesinde hem harflerin hem de rakamların nasıl okunacağına kadar her detaya dair yönerge ve talimatları bulunuyor. Mesaj alındı anlamına gelen Roger, piste doğru yaklaşıldığını ifade eden approach, lütfen bekleyin anlamındaki standby, havacılık İngilizcesinin sadece birkaç bilinen ürünü. Flight 209er, you are cleared for takeoff. Roger. Huh? LA departure frequency 123.9er. Roger. Huh? Request vector. Over. What? Flight 209er, clear for vector 324. We have clearance, Clarence. Roger, Roger. What's our vector, Victor? Tower radio clearance, over. That's Clarence, over. Over. Roger. Huh? Roger, over. What? Hey! Pilot olmak veya havacılık endüstrisinin herhangi bir köşesinde yer almak isteyen dostlarım için dil becerilerinin ICAO Level 4 gereksinimini karşılaması gerekiyor. Stres gibi faktörler ritim ve tonlama gibi detayları etkilese de pilotun kelimeleri net bir şekilde doğru telaffuz etmesi bekleniyor. Roger that. Light or moderate? Light turbulence with some moderate chop. AOG 145 control, Roger. Would you like a level? There's an heading, Roger. Negative, we'll ride it out for a while. Roger. Mayday, Mayday, Mayday! November 4514. Mayday, Mayday, Mayday! İngilizce dünya çapında 400 milyon insanın ana dili ve 1.6 milyar kişi de onu ikinci dil olarak kullanıyor. Sayısız lehçe, aksan ve bölgeselleşmiş jargonla dilin kapsama alanı iyice genişliyor. Her gün yaklaşık 100 bin ticari uçuşun gerçekleştiği devasa büyüklükte bir dünyada hataya yer bırakmamak için standart bir dil oluşturulması kadar doğal bir şey sanırım sizce de yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, aynı zamanda tüm bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.